Herkese merhabalar. Bugün mimari tasarımın temel ilkelerini detaylı bir şekilde konuşacağız. Bu ilkeler estetiği ve fonksiyonelliği bir araya getirerek başarılı yapılar oluşturmanın anahtarlarıdır. Her bir tasarımın farklı unsurlarına odaklanırken bir yapının görsel olarak estetik olmasını sağlamak için birlikte çalışmaktadırlar. Ben sizlere videoda bahsederken örnekleri de ekranda görüyor olacaksınız. İlk temel prensibimiz olan dengeden başlayalım. Denge, bir yapının ya da tasarımın görsel ağırlıklarının eşit dağılımını ifade eder. Denge, bir yapıdaki farklı öğelerin birbirini nasıl tamamladığını, bir bütün olarak nasıl bir araya geldiğini ve bu bütünlerin nasıl algılandığını ifade eder. Simetrik denge, tasarımın iki tarafının birbirine aynen benzemesiyle oluşur. Simetrik denge, özellikle klasik ve geleneksel mimaride sıkça karşımıza çıkar. Bir yapının merkezi ekseni boyunca simetrik olarak düzenlenmiş öğeler dengeyi kolayca sağlar ve izleyiciye bir düzen, istikrar ve harmoni hissi verir. Örneğin bir yapının ön cephesindeki pencerelerin ve kapıların simetrik yerleştirilmesi bu tip dengeye iyi bir örnektir. Simetrik denge genellikle anıtsal ve resmi yapılar için tercih edilir. Asimetrik denge, tasarımın iki tarafının farklı olduğu ancak yine de görsel olarak dengeli olduğu durumları ifade eder. Bu tasarıma daha dinamik ve ilginç bir his kazandırır. Asimetrik dengeyi sağlamak, simetrik dengeye göre daha zor olabilir. Çünkü burada öğeler arasında görsel dengeyi yaratmak için dikkatli bir planlama gerekir. Bir tarafta büyük pencere yer alırken, diğer tarafta birkaç küçük pencere ve bir kapı kombinasyonu kullanılabilir. Bu tür denge genellikle modern ve çağdaş tasarımlarda tercih edilir. Denge, bir yapının kullanıcı üzerinde sakin, organize ve güven verici bir etki bırakmasını sağlar. Tasarımda denge sağlandığında yapının farklı unsurları bir bütün olarak algılanır ve bu da kullanıcıların mekanı daha rahat ve akıcı bir şekilde deneyimlemelerine olanak tanır. Bir diğer temel ilkemiz ise zıtlık. Zıtlık, tasarımda farklı öğelerin yan yana getirilerek çarpıcı bir etki yaratılması anlamına gelir. Zıtlık, çeşitli unsurlar arasında farklar yaratarak tasarımın daha dinamik ve etkileyici olmasını sağlar. Renklerin kullanımı zıtlık yaratmanın en yaygın yollarından biridir. Parlak renklerle nötr renklerin bir arada kullanılması, belirli bir alanın veya öğenin öne çıkmasına yardımcı olur. Örneğin beyaz bir cephe üzerinde canlı kırmızı bir kapı yerleştirildiğinde bu zıtlık güçlü bir görsel vurgu yaratır ve izleyicinin dikkatini çeker. Farklı dokuların bir arada kullanılması da zıtlık yaratmanın etkili bir yoludur. Pürüzsüz bir yüzey ile kaba bir yüzeyin yan yana getirilmesi dokunsal bir görsel ilgi oluşturur. Modern cam ve çelik bir bina ile yanında yer alan tarihi taş bir bina bu tür bir zıtlık yaratabilir. Farklı şekillerin bir arada kullanılması tasarımda dinamizm ve hareketlilik oluşturur. Yuvarlak formlarla dikdörtgen formlar bir arada kullanıldığında bu öğeler arasında zıtlık görsel olarak zengin ve çeşitli bir kompozisyon yaratır. Zıtlık aynı zamanda tasarımda belli öğeleri vurgulamak ve diğerlerinden ayırmak için kullanılır. Bu ilke bir yapının görsel hiyerarşisini oluşturur ve izleyiciyi belirli alanlara yönlendirir. Zıtlık sayesinde tasarım monotonluktan kurtularak daha ilgi çekici ve dinamik bir hal alır. Bir diğer temel unsurumuz oran ise bir yapının parçalar arasındaki bütünlük ilişkisidir. Tasarımın hem estetik hem fonksiyonel dengesini sağlar. İyi bir orantı, mekanın kullanıcıların ihtiyacına uygun olmasını ve estetik olarak tatmin edici bir görünüm sunmasını sağlar. Mimarlıkta sıkça kullanılan altın oran, doğada yaygın olarak bulunan ve göze hoş gelen bir orandır. Bu oran, yapının parçalar arasında uyumlu bir ilişki kurarak izleyicinin tasarımı dengeli ve estetik olarak tatmin edici bulmasını sağlar. Örneğin Parthenon Tapınağı, altın oran prensibine göre tasarlanmış bir yapıdır ve bu oran sayesinde yüzyıllardır estetik bir ikon olarak kabul edilmektedir. Tasarımların insan ölçeğine uygun olması, kullanıcıların mekan içerisinde rahat ve güvende hissetmelerini sağlar. İnsan ölçeği, kapıların yüksekliğinden tavan mesafesine kadar her şeyi içerir. Mekanın insan ölçülerine uygun olarak tasarlanması, kullanıcı deneyimini optimize eder ve mekanın fonksiyonelliğini artırır. Örneğin konut tasarımında tavan yüksekliğinin 2,5-3 metre arasında tutulması, mekanın hem ferah hem de samimi olmasını sağlar. Orantı, bir yapının estetik değerini doğrudan etkiler. Doğru orantılarla tasarlanmış bir yapı, hem işlevsel hem de görsel olarak tatmin edici bir deneyim sunar. Orantıların doğru kullanımı, bir yapının dengeli, uyumlu ve çekici olmasını sağlar. Hiyerarşi, bir tasarımda öğelerin önem sırasına göre düzenlenmesi anlamına gelir. Bu ilke, izleyicinin dikkatini belirli bir yöne çekmek ve tasarımın ana unsurlarını öne çıkarmak için kullanılır. Hiyerarşi, izleyicinin tasarım içerisinde yönlendirilmesini sağlar ve mekanın nasıl algılanacağını belirler. Genellikle daha büyük veya daha belirgin olan öğeler, hiyerarşide üst sırada yer alır. Örneğin bir binanın ana giriş kapısının diğer kapılardan daha büyük ve gösterişli olması, kullanıcıların giriş noktasını kolayca bulmalarını sağlar. Bu tür bir hiyerarşi,
tasarımda net olarak bir odak noktası oluşturarak mekanın daha kolay anlaşılmasını sağlar. Merkezi bir konumda olan ya da diğer öğelerden izole edilmiş olan unsurlar genellikle daha önemli olarak algılanır. Bir yapının ana noktasının merkeze yerleştirilmesi veya bir heykelin tek başına bir avluda konumlandırılması bu unsurların hiyerarşik olarak daha üstte yer aldığını gösterir. Konum hiyerarşisi, mekanın organizasyonunu ve kullanıcıların mekan içerisinde nasıl yönlendirileceğini belirler. Parlak renkler, belirgin dokular veya alışılmadık formlar tasarımda belli unsurların öne çıkmasını sağlar. Örneğin bir odadaki duvarlardan biri canlı bir renge boyandığında bu duvar diğerlerinden daha fazla dikkat çeker, odanın odak noktası haline gelir. Hiyerarşi, kullanıcıya rehberlik eden ve tasarımın nasıl deneyimleneceğini belirleyen kritik bir ilkedir. Bu ilke sayesinde tasarımın hangi bölümlerinin daha önemli olduğu vurgulanır ve izleyicinin dikkatinin nerelere yönlendirilmesi gerektiği belirlenir. Ritim bir tasarımda belirli unsurların düzenli olarak tekrar edilmesiyle oluşan bir düzen duygusudur. Ritim tasarımın görsel akışını sağlar ve izleyiciyi mekan boyunca yönlendirir. Ritim bir yapının farklı bölgelerinde tutarlılığı sağlayarak mekanın bir bütün olarak algılanmasına yardımcı olur. Belirli bir formun, rengin, dokunun veya yapısal öğenin düzenli aralıklarla tekrarlanması tasarımda ritim sağlar. Örneğin bir binanın cephesinde tekrarlanan pencere ve sütunlar bu cephede bir ritim oluşturur. Bu ritim izleyicinin gözünü belli bir yöne çeker ve binanın dış yüzeyinde bir akıcılık hissi yaratır. Bir öğenin boyut, şekil veya renk olarak aşamalı bir değişim göstermesi de ritmi oluşturabilir. İlerleyen ritim, izleyiciyi mekan boyunca belli bir yöne hareket etmeye teşvik eder. Örneğin bir koridorda yer alan lambaların boyutlarının küçülerek ilerlemesi, izleyiciyi koridorun sonuna doğru yönlendirir ve mekanın derinlik hissini arttırır. İki ya da daha fazla öğenin düzenli aralıklarla dönüşümlü olarak yerleştirilmesi de bir ritim türüdür. Örneğin bir binanın cephesinde farklı renklerdeki panellerin sıraya yerleştirilmesi görsel olarak ilgi çekici ve dinamik bir ritim yaratır. Ritim tasarımda düzen ve uyum duygusunu güçlendirir. İyi bir ritim, bir yapının farklı bölümleri arasında görsel bir bağ kurar ve izleyicinin mekanı daha akıcı bir şekilde deneyimlemesine yardımcı olur. Birlik bir yapının veya tasarımın tüm unsurlarının bir bütün olarak algılanmasını sağlayan ilkedir. Birlik, tasarımın uyumlu ve organize bir görünüme sahip olmasını sağlar ve mekanın tüm bölümlerinin birbirine bağlı olduğunu hissettirir. Tasarımda kullanılan malzemeler ve renkler arasında bir uyum olması birliği sağlar. Örneğin bir yapının tüm cephesinde aynı taş malzemenin kullanılması veya iç mekanda belirli bir renk paletinin tutarlı bir şekilde uygulanması mekana bir birlik duygusu yaratır. Bu, izleyicinin yapıyı bir bütün olarak algılamasını kolaylaştırır ve tasarımın birbiriyle uyumlu öğelerden oluştuğu hissini verir. Birlik, tasarımda kullanılan formların birbiriyle tutarlı olmasıyla da sağlanabilir. Örneğin bir yapının hem dış cephesinde hem iç mekanında yuvarlak formların tercih edilmesi, mekanın genelinde bir birlik hissi yaratır. Formların tutarlılığı, izleyicinin mekanın farklı bölümlerini birbirine bağlı olarak algılamasına yardımcı olur. Birlik, yapının her bir bölümünün tasarım sürecinde dikkate alınması ve tüm öğelerin birbirini tamamlayacak şekilde planlanmasıyla sağlanır. Örneğin bir yapının dış cephesi, iç mekanı veya peyzajı bir bütün olarak ele alındığında mekanda güçlü bir birlik duygusu oluşur. Bütüncül tasarım, kullanıcıya mekanın bir parçası olduğunu hissettirir ve bu da kullanıcı deneyimini olumlu yönde etkiler. Birlik bir yapının görsel bütünlüğünü sağlar, izleyicinin tasarımı bir bütün olarak algılamasına yardımcı olur. İyi bir birlik, tasarımın karmaşıklığını azaltır ve mekanın kullanıcı üzerinde olumlu bir etki bırakmasını sağlar. Çeşitlilik, tasarımda farklı unsurların bir arada kullanılarak dinamizm ve ilgi yaratma ilkesidir. Çeşitlilik, monotonluğu kırarak tasarımı daha zengin ve çeşitli bir hale getirir. Bu ilke, yapının kullanıcılar için daha çekici ve ilgi uyandırıcı olmasını sağlar. Çeşitlilik, tasarımda farklı malzemelerin bir arada kullanılmasıyla sağlanabilir. Örneğin bir binanın cephesinde ahşap, cam ve taş malzemelerin bir arada kullanılması cepheye zenginlik ve derinlik katar. Farklı malzemelerin bir araya getirilmesi mekanda görsel bir çeşitlilik oluşturur ve izleyicinin ilgisini çeker. Çeşitlilik, farklı şekil ve formların bir arada kullanılmasıyla da sağlanabilir. Bir yapının farklı katlarında veya bölümlerinde değişen formlar tasarımı daha dinamik ve çeşitli hale getirir. Örneğin bir binada yuvarlak formlarla dikdörtgen formların bir arada kullanılması mekana görsel çeşitlilik kazandırır. Çeşitli renklerin ve dokuların bir arada kullanılması tasarımda ilginç ve çekici bir kompozisyon yaratır. Farklı renkler ve dokular mekanın farklı bölümlerini vurgulayarak kullanıcıya zengin bir deneyim sunar. Örneğin iç mekanda sıcak renklerle soğuk renklerin bir arada kullanılması veya pürüzlü yüzeylerle pürüzsüz yüzeylerin kombinasyonu
mekanda görsel bir çeşitlilik yaratır. Çeşitlilik bir yapının sıradanlıktan uzaklaşmasını ve kullanıcılar için daha ilgi çekici hale gelmesini sağlar. Ancak bu çeşitlilik bir düzen içerisinde sunulmalı ve tasarımın genel uyumu bozulmamalıdır. Dengeli bir şekilde sunulan çeşitlilik tasarımı daha zengin ve etkileyici kılar. Vurgu tasarımında belirli bir öğenin öne çıkarılması ve izleyicinin dikkatinin bu öğeye yönlendirilmesi ilkesidir. Bu tasarımın ana unsurlarını belirgin hale getirir ve izleyicinin mekanı nasıl algılayacağını yönetir. Belirli bir rengin diğerlerinden daha belirgin şekilde kullanılması, tasarımda vurgu yaratmanın en etkili yoludur. Örneğin bir iç mekanda tek bir duvarın farklı bir renge boyanması, bu duvarın odak noktası haline gelmesini sağlar. Renk vurgusu, izleyicinin dikkatini belirli bir alana çekmek için kullanılır. Işık kullanımı, belirli öğeleri vurgulamak için önemli bir araçtır. Örneğin bir heykel veya sanat eseri üzerine yönlendirilmiş bir spot ışığı bu öğenin ön plana çıkarılmasını sağlar. Aydınlatma ile vurgu, tasarımın görsel hiyerarşisini oluşturur ve izleyicinin ilgisini belirli noktalara yönlendirir. Farklı doku veya malzeme kullanımı, belirli bir öğeyi öne çıkarmanın başka bir yoludur. Örneğin pürüzsüz bir duvarın ortasında yer alan taş kaplamalı bir alan, bu alanın vurgulanmasını sağlar. Yüzey dokusu veya malzeme vurgusu, tasarımda belirli öğelerin dikkat çekici hale gelmesini sağlar. Vurgu, izleyicinin dikkatini belirli noktalara yönlendirmek ve tasarımın önemli unsurlarını öne çıkarmak için kullanılır. İyi bir vurgu, tasarımın genel kompozisyonunu güçlendirir ve mekanın kullanıcı tarafından daha etkileyici bir şekilde deneyimlenmesini sağlar. Hareket ilkesi mimaride bir yapının gözleri belli bir yönde veya noktaya doğru yönlendirme kabiliyetiyle ilgilidir. Bu ilke mekanın statik bir nesne olmaktan çıkıp daha dinamik ve akıcı bir hale gelmesini sağlar. Mimari tasarımda hareket, çizgiler, formlar ve mekanın organizasyonu ile elde edilir. Tasarımda belirli çizgilerin veya hatların kullanılması izleyicinin gözünü ve bedenini belli bir yöne doğru yönlendirir. Örneğin bir koridorda kullanılan uzun çizgiler izleyiciyi koridorun sonuna doğru yönlendirebilir. Bu hatlar mekanda bir hareket hissi yaratır. Dinamik formlar yapının statik bir şekilde değil, sanki hareket halindeymiş gibi algılanmasını sağlar. Eğrisel, kavisli veya bükülmüş yüzeyler yapıya enerji ve hareket kazandırır. Farklı seviyeler ve katmanlar izleyicinin mekanı farklı açılardan keşfetmesine olanak tanır ve sürekli bir hareket hissi oluşturur. Örneğin bir müze veya galeri gibi yapılarda izleyiciyi bir seviyeden diğerine yönlendiren rampalar ve merdivenler kullanılabilir. Yinelemeli elemanlar bir yapıda sürekli bir ritim ve hareket hissi verir. Tekrar eden sütunlar, pencereler veya yapısal elemanlar izleyiciyi bir noktadan diğerine doğru yönlendirir ve mekanın ritmini belirler. Bugün sizlere mimari tasarımın temel ilkelerini anlattık. Umarım bu bilgiler mimari olan bakış açınızı genişletmiş ve ilham vermiştir. Tasarımlarınızda bu prensipleri kullanarak daha etkileyici ve anlamlı mekanlar oluşturabilirsiniz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yazmak istediğiniz şeyleri de yoruma yazabilirsiniz. Beraber tartışırız. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.